Focus on your breathing. Thoughts are going to appear. When you realize that you're thinking, do not get angry, do not get frustrated. Just come back to focusing on your breath. Kendimi bulurken doğal olarak zaman zaman şeye gidiyoruz. Çocukluğumuza dönüyoruz, gençliğimize dönüyoruz, yaşadıklarımıza. Yani bizi biz yapan şey aslında yaşadıklarımız. Yani o yaşadıklarım olmasa onların yerine başka şeyler yaşamış olsam başka biri de olabilirdi. O yüzden yani biriyle konuşurken, birini tanımaya çalışırken ben böyle geçmişiyle ilgili çok soru sorarım. İşte çocukluğu, gençliği. Biraz bizim seçimimizin dışında çoğunlukla rastlantılardan oluşuyor. Nedir bu rastlantılar? Yaşadığımız çağ. O çağın dışında, o çağda olmayan bir şeyi düşünmek veya işte onu yaşamak mümkün değil. Benim çocukluğumda işte bu görünen arka bahçede veya benim yüzümün dönük olduğu yukarıdaki ormanlarda geçti. Tamamen bir yaşam, kırsal bir yaşam. Kırsal yaşamda ne vardır? Ailenin her bireyi çalışmak zorundadır. O ailenin var olması için, beslenebilmesi için çalışması gerekiyor. Yani 6 yaşında başlarsın kırsal yaşamda çalışmaya. Sana göre mutlaka bir iş vardır. Benim yaşamımda böyle başladı. Bu toprakta. İşte daha sonra rastlantılar ve çağın gerekleri çok farklı yerlere hayatı evirdi. O noktada rastlantılar devreye giriyor artık. Benim ilk kitap okuma serüvenim aslında çocuk kitaplarından sonra şeyle başladı. Başka kitap bulamadığım için de Anna Kareninalar, Tolstoylarla başladı. Tamamen bir rastlantı sonucu köy öğretmeninin kitaplığında vardı. Başka kitap olmadığı için onları okumaya başladım. Tabi o dünyaya başka bir gözle bakmayı sağlıyor. Bu işte klasikleri okumak, Gogol'u okumak, Tolstoy'u okumak, Turam'ın Kambur'unu okumak. Hele böyle 13-14 yaşında bunları okuyorsanız o hayal gücüyle çok daha farklı yere gidiyorsunuz. Böyle başlayan bir süreçten sonra malum 80 öncesi Türkiye insanının, benim yaşıtlarım çok iyi bilir. O dönemde herkes bir taraf olmak zorundaydı. Politik olarak taraf olmadan yaşama şansım pek yoktu. Ama bu taraf olmayı rastlantısal olarak seçenler var, bilinçli olarak seçenler var. Ben o bilinçli seçenlerdendim. Yani birileri beni zorlamadı ama işte bir devrimci mücadele içerisinde yer aldım. Uzun sürdü, 2 sefer kurşunlandım. Bunlar hikayenin özeti tabii. Sonra hayatımda yani beni yapan şeylerin içinde en önemli şeylerden biri işte Hacettepe Felsefe bölümünde okumak oldu. Bu birinci neden. İkincisi de bununla bağlantı kurabileceğim dağcılık sporuyla etkin olarak uğraşmam oldu. Yani ikisi aslında insan yaşamı için, biri doğayı anlamak için, biri de insanı anlamak için önemli iki etmen ve ben şans eseri bu ikisine de sahip oldum. Sonrasında hayatıma sanat girdi bir biçimde. O da tamamen bir rastlantı. Felsefe bölümünde okurken bir sevgilim vardı. Heykel bölümündeydi. Ben ona yardım etmeyle başladım. Hani köyde büyüdüğümüz için elimizden iş geliyor. Keser tutuyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan filan. Orhancığım gel şunu yapalım, şunu kaldıralım, şurasını keselim, burasını biçelim derken 3 yıl geçti. 3 yıl sonra o önerdi. Ya sen zaten heykel yapıyorsun, niye kendi heykellerini yapmıyorsun deyince bende jeton düştü.
Sonra kendi heykellerime başladım. Bu tabii heykel kısmı. Yani hayat bir şeylerden, bir çizgiden ibaret değil. Onun dalları vardır, kolları vardır. Zenginleştiren ırmaklar, dereler vardır. Yani her insanın hayatı benim için bir nehirdir ve o nehri besleyen değişik küçük nehirler, dereler, çaylar vardır. Şimdi benim hayatım da böyle bir şey gibi, bana göre bir nehir gibi ama yani anlatmaya kalktığım zaman onu besleyen o kadar çok şey var ki. Yani işte dağcılık, felsefe, edebiyat, heykel ve asla vazgeçemeyeceğim sevgililerim, beni besleyen en büyük zenginlik. Sonrasında tabii bu her şey birikiyor. Bir yerden kendine bir yol bulmaya çalışıyor. O nehir bir yere gitmek zorunda. Bir yerde bir deniz var ama biz daha o denizi keşfedemedik, arıyoruz. Nehir hala koca bir dağdan, Himalayalardan akıyor ama daha denize ulaşamadı. Benim yaşamım böyle. Ben şimdi o denize nereden ulaşacağım onun peşindeyim. Helikon da işte bu sürecin bir parçası. Yani o nehrin aktığı güzergahta bir nokta benim için. Burası da tamamen bir takım rastlantılarla ortaya çıktı. Hesapta olmayan, planlanmamış ki hayatımda hiçbir zaman bir plan yapmadım. Yani şu olacak, bu olacak, işte 6 ay sonra şu olacak, 3 yıl sonra şu olacak diye bir plan yapmadım. Tamamen rastlantılarla ve zamanı değerlendirerek işte burada gördüğünüz binaları yaptık bir şekilde ki hiç amaç o değildi. Yani bir sanat merkezi yaratmak diye bir düşünce yoktu. Sadece gelen arkadaşlar rahat konaklasın ya da üzerine rahat da değil aslında. Hiç de konforlu bir yer çatı değil olsun. ama çatı olsun. Gelen insanların başının üzerinde bir çatı olsun diye başladık. Adım adım bu şekle dönüştü. Şimdi de kişisel olarak nereden baksanız bir yıldır artık Helikon benim için bir yük olmaya başladı. Hani keyifli bir yük ama onun varlığını sürdürebilmek için kendi özgürlüğümden fedakarlık yapmak zorunda kalıyorum çoğu zaman. Şimdi buna bir çözüm peşindeyim. Yani tabii ki bir takım arkadaşlarla birlikte. Belki önümüzdeki yıl burası Helikon Çağdaş Sanat Vakfı olacak ve ondan sonra ben özgürlüğümü ilan edeceğim. Sırt çantamı alıp yollara düşeceğim yeniden. Çok iyi olur. Peki Helikon, neden Helikon yani isim olarak? İsim olarak mitolojiden geliyor bu isim. Normalde bilinen isim Güneş Yunan mitolojisinde. O anlamda kullanılıyor. Ama bir başka anlam var. İlham perilerinin yaşadığı dağ. Biz bu anlamı tercih ettik. Gelen insanların etkisi oldu mu? Oldu tabii. Yani gelen sanatçıların, gelen insanların burada böyle nasıl diyeyim, moda deyimle işte pozitif enerji kaynağı olduğunu söylüyorlar. İnsanlar bunu hissediyor. Ben hissediyor muyum? Evet, ben de hissediyorum ama sürekli burada yaşadığım için tabii sıkıntılarını da, negatif yanlarını da görebiliyorum. Bu ama çok sorun değil. Önemli olan buraya gelen insanların ne hissettiği, kendilerini nasıl hissettikleri, neyi görmek istedikleri dışında gördükleri şeyler. Hani bizim seyahatçilerimizi bilirsiniz, yeni insanlar da vardır. Önceden seyahat planlanır. Orada işte şunu göreceğim, şuraya gideceğim, şurada bir saat duracağım, şurada 2 saat duracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Her şey planlıdır. Yeni neslin seyahatleri böyle. Ama burada insanlar o planladıklarının belki hiçbirini göremiyorlar ama yapmayı planladıklarının hiçbirini de yapamıyor olabilirler ama burada o kadar farklı şey görüyorlar ki artık o planlara da çok da gerek kalmadığını düşünüyorlar. O da beni mutlu ediyor. Benim seyahatlerimde de böyle. Mesela ben yeni bir ülkeye gideceğimde insanların ilk sordukları şey, araştırdın mı? Hiç araştırma. Gidince göreceğim nasıl olsa yani. Çünkü araştırdığın zaman malum Google işte herkesin gittiği, herkesin gördüğü yerleri pıtır koyuyor ortaya. Onları zaten herkes yazmış. Gitmeye gerek yok, oradan okursunuz. Görselleri de oradan görürsün. Olur. Önemli olan gittiğin ülkede farklı bir yeri görebilmek, farklı bir yaşam biçimine ulaşabilmek. Benim seyahatlerimde taktiğim şeydir mesela. İnerim şehire bakarım. Önce yürürüm. Hiç
adres sormadan o sokak, bu sokak. Yani bazen öyle gün olur ki kayda değer hiçbir şey göremem. Tüm gün kayıptır. Ama bazı gün böyle kıyıda köşede bir şey görürsün. Hiç Google'da yoktur. Kimse ziyaret etmemiştir. Bunu görürsün. Ya da işte şeye çıkarım daha doğrusu. Kültürel, o ülkenin kültürünü tanımak için kırsala gitmek lazım. Turizm alanlarının dışına çıkmak lazım. Ben genelde onu tercih ederim. Çıkar giderim bir yere. Sırt çantam var, uyku tulumum var. Kimse misafir etmezse beni bir ağacın altında yatarım. Bu şeyden geliyor işte, yani temelden, benim yaşam biçimimi kurgumdan geliyor. Helikon da biraz öyledir. Burada mesela neredeyse her yıl 2 ay sanatçıları ücretsiz olarak konaklatıyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz, sanat eseri üretiyorlar. Neredeyse kişisel ihtiyaçlarına kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Ama bir maddi kaynağımız var mı? Yok. Planlamıyoruz da. Buluyoruz. Nasıl dönüyor? Dönüyor işte, dostlar sağ olsun. Ya, gerçekten yani derneğimiz var. Derneğimiz var zaten. Bir derneğimiz var ama onun dışında şeyler var. 30 yılı devirmiş, 40 yılı devirmiş arkadaşlıklarımız var. Benim kişisel arkadaşlarım. Ben böyle bir yaşamı seçtim. O arkadaşlar para kazanmayı seçti. Şimdi karşılıklı bir alışveriş içindeyiz. Şöyle, ben onlara özgür bir yaşam veriyorum. Onlar da bize para veriyorlar. Helikon yaşasın diye. Helikon bunlar sayesinde, bu insanlar sayesinde var ve etkinliklerini sürdürebiliyor. Ha, bunlar olmasa yapamaz mıyız? Yaparız gene bir yol bulun. Gene bir yol bulun. Şimdi dünyanın dört bir yanından sanatçılar geliyor. Tabii. Bir şeyler üretiyor burada. Sergi falan açıyorsunuz herhalde değil mi? Sergi açıyoruz. Tek kuralımız var sanatçılardan. İstediğimiz tek şey var. Her sanatçı buradan giderken bize bir eser bırakacak. Bu eserleri de biriktiriyoruz. Şu anda herhalde 200'ün üzerinde eser var. Bunlar şeyler hariç, işte videolar, bilmem neler falan, bu tarz şeyler hariç. Yani elle tutulabilen 100'e yakın eser var. Şimdi ilk büyük sergimizi Ankara'da açacağız 11 Eylül'de. Sonrasında hedefimiz bu topraklara, Anadolu topraklarına bir çağdaş sanat müzesi bırakmak. Tabii derin bir soruyla karşılaşıyoruz bunu kurgulayınca. Bu müzeyi biz yapacağız, kuracağız da kim gelecek, müzeyi gezecek? O bizim sorunumuz değil artık. Evet. O gelenlerin sorunu ya da gelmeyenlerin sorunu olacaktır yani. İlgi artık bizim dışımızda bir şey. Maalesef bizim ülkemizde bu büyük bir sıkıntı. Yok yani, ilgi de yok. Zaten ilgi olsa bir biçimde, yani tabandan gelen bir ilgi olsa, yani ben gezdiğim ülkelerde, birçok ülkede gördüm bunu. Yani sokakta geziyorsun, bir bakıyorsun bir öğretmen ya da 2 öğretmen, bir sınıf öğrenci, 30 tane, 20 tane neyse. Bunlar şehir içinde sanat galerisi geziyorlar, müze geziyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bizim okullarımız bunu maalesef yapmıyor. Yani okula git, A, B, C. Bu kadar yani. Halbuki çok zengin bir kültürümüz var. Müzelenecek eser çok fazla. Ondan sonra sanat alanında da çok değerli sanatçılarımız var. Sergi açılabilir, sergileri görebilirler insanlar. Ama maalesef o yaşta da işte başlamayınca sanata ilgi, çocuk yaşta öğrenmeyince ondan sonra zaten şey yapmıyor, ilgilenmiyor yani. Zaten eğitim sistemimiz tamamen bir facia. Özellikle sanat eğitim sistemimiz. Resim dersi, işte öğretmen çocukların önüne, ilkokul çocuğunun önüne vazo koyup bunun resmini yapın diyor. Yani şimdi pedagoji eğitimi alan insan bunu yapmaz yani. O çocuğun vazo kavramı nedir, çiçek kavramı nedir, bilmem ne nedir. Yani bunun çocuğun yaratıcılığına etki eder mi, etmez mi? Ya bir de çizime, resime yeteneği olmayabilir çocuğun. Başka bir alan var mı? Yok. Mesela heykel var mı? Yok. İşte el sanatları var. Sadece çiz. Çizemiyorsan resimden işte 4,5'tan 5 alır geçersin. Yine geçersin ama evet. Ama belki o arada mesela heykele çok bir yeteneğin var. O yetenekte ziyan olup gidiyor tabii yani. Hem ekonomik kaygılar var bunun temelinde, hem de kültürel şey de var. Bilmiyor ki çocuk. Yani belki bilse, yani bir şeylerin farkına varsa, o işte
açlığı, işsizliği, parasızlığı göze alıp sanata yönelecek ama bu böyle bir şeyin farkında değil. Böyle olunca da gördüğün şeyler arasında bir tercihte bulunursun. 5 tane şey görürsün, 5'inden birini seçersin. Görmediğin bir şeyi tercih etme şansın yok. Ben onda kendimi biraz şanslı hissediyorum. Niye? Hani çocukluğumdan beri biraz anarşist yapıda biriyim. Hep karşı çıkan biriydim. İşte aileme de karşı çıktım. Onlar da sağ olsunlar çok büyük bir baskıyla yüklenmediler. Yani öyle istiyorsa öyle yapsın gibi böyle bir rahat bıraktılar beni. Benim işte felsefeyle ilgilenmem, işte sanatla ilgilenmem temelinde aslında o şeyim de var. Özgürlüğüm de var yani. Bir süre sonra zaten ne hali varsa görsün deyip aile yakandan düşüyor yani. Bu sabah ben böyle sabahlar böyle 1 saat 2 saat böyle bir düşünme sürecim vardı temiz kafayla. Sabah biraz daha farklı hissediyorum kendimi. Sabah düşündüğüm konu şeydi. Çöple ilgili çöplük. Aslında burası Helikon benim çöplüğüm. Yaşadığım her şeyin arta kalanı burada. Yaşadıklarım bende. Ben onları hazmettim. Artanı da işte, artanıyla da Helikon oluştu. Ben öyle düşünüyorum. Bu sabahki şeyim. Burada işte benim çöplüğüm. Yani başka çöplükler de mutlaka çöplüklerim de vardır da. Ben mesela yaptığım heykellere de biraz öyle bakarım yani. Benim için heykeli... Peki heykelleri ya da diğer sanat ürünlerini yaratırken nasıl bir ilham alıyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz? Hepimizi etkileyen olaylar vardır. Yani bunlar bireysel yaşadığınız şeyler de olabilir, toplumsal olarak yaşadığınız şeyler de olabilir. Ben de doğal olarak bir insan olarak çevremdeki ilişkilerden etkileniyorum. Toplumda yaşanan şeylerden etkileniyorum. Ondan sonra o ilham dediğiniz şey işte bir önce düşünce oluşuyor. Yani bunu anlatmalıyım. Temel soru şu, ben bunu anlatmalıyım. Ama bu dille de anlatmak mümkün. Ama o dille anlatmak işin kolayına kaçmaktır. Heykelle anlatmak biraz daha şey. Belki kavramın içine daha fazla şey sokabiliyorsun heykelle veya bir sanat eseriyle, resimle bunu anlatmaya kalktığınızda belki içine daha fazla şey sokabiliyorsunuz. O yüzden heykeli. Genelde işte ne diyebilirim? Kendi heykellerim için işte biraz sosyal içerikli, biraz insan hedefli heykeller yapmaya çalışıyorum. Ama baştaki notu unutmamak şartıyla tabii yani. Öğrenmek için yapıyorum. Öğretmek için değil. Sadece kendim için çalışıyorum. Привет, меня зовут Влада, я скульптор, и я очутилась здесь благодаря резиденции Helikon арт-центр. И я здесь выполняю скульптуру, свою скульптуру, абстрактную скульптуру. Я выполняю свою скульптуру из камня, из мрамора. И я приехала сюда в прошлом месяце, 1 августа. Сегодня ровно месяц, как я здесь. И я поучаствовала в резиденции, в 13-й резиденции Helikona. И мне очень нравится это место, и мне разрешили остаться на большее время. Также я познакомилась с множеством художниками, артистами и организаторами резиденции и директором Арханом. Мне очень здесь нравится, и я чувствую себя здесь как дома. Здесь много леса и гор, где ты можешь получить много энергии и действовать дальше со своими силами с помощью всего окружения здесь. Вот. Также
Здесь пребывало много художников, не только скульпторов, живописцев, графиков и много других интересных людей. Здесь можно познакомиться не только с художниками, а также с путешественниками, с мастерами по медитации и множество других. Я советую вам приехать сюда тоже и почувствовать то, что чувствую я. Thank you.